Bu içerikte sizinle Afrika'nın can damarı, Nil Nehri'nin havzasında yer alan ve kıtanın Orta Doğu'ya açılan kapısı Sudan'a kısa bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğumuzun ana durağı son günlerin en çekişmeli olaylarına sahne olan Hartum şehri. Burası Etiyopya'nın Tana Gölü'nden doğan Mavi Nil ile Uganda'dan doğan Beyaz Nil'in buluşup tek bir nehre yani Nil'e dönüştüğü yer. Nil, Sudan'ı baştan başa dolaşıyor ve bu şehirde hayat Nil'le birlikte akıyor. Doğu Afrika'nın yüz ölçümü itibariyle ikinci en büyük ülkesi Sudan. Kızıldeniz'in ise en uzun sahiline sahip. Dolayısıyla Süveyş Kanalı, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne giden yolda stratejik açıdan önemli. Afrika'da denize kıyısı olmayan ülkeler için Sudan limanları, kıta dışına açılan bir kapıda diyebiliriz. Böylesine önemli bir noktada tahmin edebileceğiniz gibi her türlü kriz kaçınılmaz. Hartum 15 Nisan'dan bu yana sıcak çatışmaların odağında yer alıyor. Son yıllarda yaşanan protesto gösterileri ve darbe girişimleriyle dünya gündemine oturan Sudan'da ordu ve milis güçler ülke gündemini ele geçirmek için tüm güçlerini seferber etmiş durumda. Sudan'da bugün siyasi ve ekonomik meseleler ön planda. Yemen, Suriye ve Libya'daki iç savaşa benzer bir durumun Sudan'da da yaşanması ise en kötü senaryo olarak görülüyor. Peki Sudan'ı iç savaşa sürükleyen olayların çıkış noktası ne oldu? Siyasi krizin tarafları kimler? Yaşanan krizi sonlandıracak adım bekleniyor mu? Gelin daha yakından bakalım. İçeriğimize geçmeden sizden çok küçük bir ricada bulunmak istiyorum. GZT ekibi tüm kadrosuyla özgün içerikler oluşturmaya devam ediyor. Bizim bu yolculuğumuza kanalımıza abone olarak da katkıda bulunabilirsiniz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırmanız bizim için yeterli. Evet, başlıyorum. Sudan, bereketli toprakları, yeraltı kaynakları ve hayvancılık gibi çeşitli sektörlerdeki yatırım olanaklarıyla Afrika'nın en verimli ülkelerinden biri. Ancak bağımsızlığını kazandığı 1956'dan bu yana çatışma, iç savaş ve darbelere şahit olan ülkede siyasi istikrarsızlık son 50 yılda daha da derinleşti. Zengin yeraltı kaynaklarına rağmen ekonomik darboğazdan geçen ülkede Sudan halkı daha da fakirleşti. Ülke 1955 ve 1983'te iki iç savaş yaşadı. 2011'de bölündü, Güney Sudan ülkenin kuzeyinden ayrıldı. 2003'te Darfur'da, 2011'de ise Kurdufan ve Mavi Nil'de isyanlar yaşandı. Ekonomik kriz, yolsuzluk ve sosyal adaletsizlik Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın peşini bir türlü bırakmadı. Sudan halkı 2018'in son günlerinde ekmek ve akaryakıt gibi temel tüketim ürünlerine gelen zamları protesto etmek için sokaklara indi. Protestolar sonucu yaklaşık 30 yıldır ülkeyi yöneten Ömer el-Beşir, 2019'un Nisan ayında darbeyle iktidardan indirildi. Beşir rejiminin yönetime geldiği 1989 yılı sorunlu başlamıştı. Ömer el-Beşir'in ülke içindeki desteğini kırmak isteyen ABD, çoğunluğu animist ve Hristiyanlardan oluşan Güney Sudan'daki ayrılıkçı grupları destekledi ve Sudan hükümetini zayıflattı. Böylece Libya'dan petrol ihraç eden Çin'in Kızıldeniz'deki etkisini de kırmış olacaktı. Beşir, Güney Sudan'daki ayrılıkçı gruplarla savaşacak milis güçler kurdu. Ne var ki bu güçler 2011'e gelindiğinde orduyla birleşip Beşir iktidarını devirecekti. Rejimin devrilmesinde dış aktörlerin etkisi de süreci hızlandırdı. Özellikle Sudan'da kendilerine yakın bir ismin yönetime gelmesini isteyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler askerlerle işbirliği yaptı. Beşir hükümetinin ardından askeri yönetim altında geçici bir hükümet kuruldu. Egemenlik Konseyi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı askerler, diğer bakanlıkları ise siviller üstlendi. Abdullah Hamdok başkanlığındaki hükümet Egemenlik Konseyi gölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Ancak askerler kısa bir zaman sonra Hamdok hükümetinin geçiş sürecini idare edemediğini iddia ederek yönetime el koydu ve tüm yetkileri kendisinde topladı. Böylece Abdülfettah el-Burhan başkanlığındaki 11 üyeli Egemenlik Konseyi, ülke yönetiminin tek ve en etkili organı oldu. Yardımcısı ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Hemedti lakaplı Muhammed Hamdan Dagalu'ydu. Ancak ordunun iki kanadı arasındaki bu birliktelik çok da uzun sürmedi. 2021'de Ömer el-Beşir'i devirmek için güçlerini birleştiren ve sivil kanadı tasfiye eden Egemenlik Konseyi'nin iki tarafı bu kez kendi arasında bir taht mücadelesine girdi. Sudan'ı yeniden dünya gündemine taşıyansa bu iki güç arasında meydana gelen ve ülkeyi iç savaşa götürebilecek olaylar oldu. Ordu komutanı Burhan ve ordu çatısı altına girmeyen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin komutanı Dagalo arasındaki gerilim 15 Nisan'da silahlı çatışmaya dönüştü. Başkent Hartum'da başlayan ve çeşitli şehirlere yayılan çatışmalarda daha şimdiden ölü sayısı 500'ü aştı.
Sudan'da her iki tarafında savaş için hazırlıklı orduları olduğunu biliyoruz. 200 bine yakın askere, tanklara ve 200'e yakın savaş uçağına sahip Sudan ordusu, Afrika'daki en güçlü 10 ordu arasında yer alıyor. Yardımcı güç olarak oluşturulan milis güçlerin asker sayısı ise neredeyse Sudan ordusuna yakın. Belki şaşırtıcı gelebilir ama hızlı destek kuvvetlerinin 100'ü aşkın askeri personele sahip olduğu tahmin ediliyor. Paramiliter güç bunun yanı sıra 10.000 silahlı araca, top ve uçak savara sahip. Onu Sudan ordusundan ayıransa hava gücünün bulunmaması. Hızlı destek kuvvetlerinin Hartum'da ve bazı şehirlerde paralel bir ordu gibi hareket etmesi, Sudan ordusu tarafından zamanla büyük tepki toplamaya başladı. Sudan'da sorunların çözümü için askerlerle siviller arasında 5 Aralık 2022'de çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmada ordunun tek çatı altında toplanması da yer alıyordu. Ancak paramiliter grubun askeri faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmesi sonucu anlaşma geçerliliğini koruyamadı. İki taraf arasındaki anlaşmazlıklar da tam da bu noktada ortaya çıktı. Bir dönem orduya destek için kurulan hızlı destek kuvvetleri ordudan bağımsız hareket etmeye başladı ve entegrasyona sıcak bakmadı. Böylece ordu ve siviller arasında yaşanan geçiş süreci uzadı, orduya entegre olmayı reddeden Dagalo ile ordu komutanı Burhan arasındaki mücadele 15 Nisan'da silahlı çatışmaya dönüştü. İlk hamle Sudan ordusundan geldi. Orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu. Hızlı destek kuvvetlerinin ise buna sert bir şekilde karşılık vermesi sonucu Sudan için zor saatler başladı. 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda başkent Hartum ve diğer şehirlerde 500'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Sudan Dışişleri Bakanlığı paramiliter gücün feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Günlerdir süren çatışmalarda her iki tarafta geri adım atmıyor, diğer tarafın vazgeçmesini bekliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da tarafların ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurmuştu. Sudan'da ilan edilen 3 günlük ateşkese rağmen çatışmalar devam etti. Ülkede benzin sıkıntısı sürerken halk sağlık hizmetlerine erişemiyor, para ve yiyecek bulamıyor. Tüm bu gelişmeler üzerine aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yer aldığı ülkeler diplomatlarını ve vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Tahliyeler sırasında Mısır, Hartum Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının öldürüldüğünü açıkladı. Diplomat Mısırlıların tahliye işlemleri için evinden elçilik binasına gittiği sırada hızlı destek kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye ise 1490 vatandaşını Etiyopya üzerinden tahliye kararı aldı ve ilk etapta 684 Türk vatandaşı tahliye edildi. Türkiye'nin Sudan'da milyonlarca dolarlık yatırımı bulunuyor. 99 yıllığına Türkiye'ye kiralanan Afrika'ya açılan kapı olarak adlandırılan Sevakin Adası bu yerlerden yalnızca biri. 19. yüzyıla kadar Osmanlı'nın toprağı olan ada, tarihi ve stratejik açıdan Türkiye için önemli. Küresel ve bölgesel güçler sivillerin tahliyesi için ateşkes çağrılarını sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler çatışmaların şiddetlenmesine yönelik kaygıları da giderek artırdı. Diğer yandan çatışmalar Mısır ve Etiyopya sınırına kadar yayıldı. Mısır birçok konuda kendisiyle benzer tezleri taşıyan Sudan'da istikrarın korunmasını son derece önemsiyor. Özellikle videonun başında da belirttiğimiz gibi bölgeye hayat veren Nil suları Mısır, Sudan ve Etiyopya gibi ülkeler için çok değerli. Etiyopya'nın son olarak Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Rönesans Barajı olarak da bilinen Hedasi Barajı'nın %90'ının tamamlandığını duyurması gerginliği daha da arttırdı. Barajın dolumunun 4. aşamasına hazırlandığı bir dönemde gözler Sudan'daki çatışmalara çevrildi. Mısır bu noktada Etiyopya'nın Nil Nehri üzerindeki faaliyetlerinden çokça rahatsız. Su ihtiyacının %95'ini Nil Nehri'nden karşılayan ülke, Etiyopya ile Nil sularının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Bu sebeple Mısır için Etiyopya'ya karşı kendisiyle benzer tezleri taşıyan diğer havza ülkesi Sudan'da istikrarın korunması son derece önemli. Havza ülkesi Mısır, uluslararası platformlarda tezlerini Sudansız savunmak istemiyor. Peki Sudan'ı neredeyse bir iç savaşa sürükleyebilecek çatışmaların arka planında ne var? Sudan'da isyanları bastırmak ve iç savaş riskini ortadan kaldırmak için oluşturulan bir destek gücü nasıl oldu da paralel bir güç gibi hareket etmeye başladı? Burada öncelikle hızlı destek kuvvetlerinin çıkış noktasına bakalım. Bu kuvvetler videonun başında da bahsettiğimiz gibi Ömer el-Beşir'in desteğini aldı ve zamanla ekonomik ve siyasi alanda elde ettiği kazanımlarla güçlendi.
Öyle ki Sudan'da paralel bir orduya dönüştü. Beşir döneminde ülkenin batısında Çad sınırındaki Darfur bölgesinde isyancılara karşı savaşmak için milis güçlerden destek alınmıştı. Burası milis güçlerin orduya nispeten daha etkili olduğu bir bölge. Öyle ki 2017'de bu kuvvetler Darfur ve Kurdufan bölgelerindeki bazı altın madenlerini kontrol eden en etkili güce dönüştü. Sudan çoğunlukla Darfur bölgesindeki su kaynakları ile ilgili sorunların yol açtığı kabile çatışmalarıyla dünya gündeminde yer alıyor. Burası Sudan'da iç savaşın ve insani krizin en belirgin olarak gözlendiği bir bölge. Hızlı destek kuvvetlerinin Yemen ve Libya'daki çatışmalarda da önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. 2015'te Yemen Savaşı'nda kara kuvvetleriyle adından söz ettirdi. Başta Libya olmak üzere Sudan sınırında düzensiz göç akışını durdurmak gibi görevler de üstlenmesi, paramiliter gücün bölgesel bir boyut kazanmasını sağladı. Hızlı destek kuvvetlerinin komutanı Dagalu'nun aslı da yine Darfur bölgesindeki Arap kabilelerine dayanıyor. Gençliği deve tüccarlığıyla geçen Muhammed Hamdan Dagalu, ordu kariyerinde orgeneralliğe kadar yükselen bir isim. Dagalu'nun komuta ettiği milis grup zamanla sınır birliklerine dönüştürüldü. Ömer el-Beşir döneminde ise çevik destek kuvvetlerine dönüştürülen güçlerin bir kısmı 2018 yılında merkeze konuşlandırıldı. Paramiliter güçlerin komutanı 2019'daki askeri müdahalede 100'den fazla protestocunun katledilmesi de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Ancak yine de kendisini siyasi bir aktör olarak kabul ettirmeyi başardı. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya'daki Hafter ile yakın ilişkiler kurdu. Çok sayıda devlet başkanı ve liderle bir araya gelerek Sudan'da büyükelçileri ağırladığı çeşitli davetler düzenledi. Dagalu, halka yakın görünmek içinse farklı etkinlikler düzenlemeyi sürdürdü. Ülkede altın madenlerini işleten bu güçlerin bölge ülkeleri ve Rusya'nın paralı asker gücü Wagner'den de destek aldığı iddia ediliyor. Her ne kadar hızlı destek kuvvetleri bu desteği yalanlasa da ABD Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan gizli belgelere göre kıtanın Rus silahları ve nükleer güç teknolojisi için bir pazar haline geldiği iddia ediliyor. Bunun için ABD ordusu ve istihbaratı Wagner'in her geçen gün artan etkisini kırmak için yeni önlemler alma peşinde. Buna iç savaşın eşiğindeki Sudan'da dahil. Bağımsızlığını kazandığı 1956'dan bu yana gerek siyasi gerekse ekonomik istikrarın korunamadığı Sudan, 2021'deki son askeri darbeden bu yana büyük bir yönetim krizi ve asker-sivil anlaşmazlığıyla karşı karşıya. Ordu ve paramiliter güçler arasındaki sıcak çatışmaların sürdüğü ülkede iki tarafta iktidar ve ekonomik kaynakları paylaşamıyor. İç savaşın eşiğine sürüklenen Sudan'da demokrasiye geçişle ilgili endişelerse giderek artarken iki tarafın da geri adım atması beklenmiyor. Peki Sudan'da çatışmanın bir kazananı olacak mı? Bu sorunun cevabı belki de Sudan'ın kaderini belirleyecek. Çatışmalar sürerse olası iki senaryo ortaya çıkıyor. Ya ordu galip gelerek yönetime el koyacak ve paramiliter grubu kendisine bağlayacak ya da büyük bir prestij kaybederek hızlı destek kuvvetlerine yenilecek. Her iki senaryoda da en çok yara alanın masum Sudan halkı olacağı açık. Ayrıca isyanın ülke geneline özellikle su sıkıntısıyla ilgili sorunların devam ettiği Darfur bölgesine yayılması ihtimali bulunuyor. Diğer yandan oluşturulabilecek geçici hükümetlerin daha önceden de tecrübe edildiği üzere etkili olması beklenmiyor. İçeriği bir soruyla bitirelim istiyorum. Sizce Sudan'ı mevcut krizden kurtaracak çözüm ne olabilir? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.